Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 11'de girecektik mis gibi yayına. Telefon bozuldu, beyni gitti. İçinde bir sürü hazırladığım VTR ile birlikte yani görüntüyle birlikte. Yani nedir bu arkadaş? Merkür mü geriliyor? Düşüyor mu tepeme? Ne oluyorsa bu teknolojiyle ilgili son 1,5 aydır ben anlamadım. Neyse. Devam edelim. Deniz'e büyük geçmiş olsun dileyelim. Deniz dün evinde düştü, ameliyata alındı. Sabah sesi çok iyi geliyordu. Bir sabah programına bağlanmıştı. Bu bizi rahatlattı. Evinde ayağa kayıp düşmesi üzücü. Deniz duygusal, yengeç burcu, 30 yıldır tanırım. Hem besteci, hem şarkıcı, hem söz yazarı. Gerçek bir sanatçı ama kendine çok güzel sabote eden de bir yanı var. Biliyorsunuz bir süre hapiste yattı. 10 sene oluyor, şaka maka yani. O kadar çok zaman hızlı geçmiş. Nedense klarnetçisi yatmadı. Enteresandır ki hani tanıklar var o işi birlikte yaptıklarına dair. Gözaltına dahi alınmadı. Şimdiki gibi değildi ortalık demek ki. Erkek ve kadın ayrımına işte burada küsüyor insan. Ama Deniz'in kendini sabote etmesi, o kadar kilo alıp vermesi, bir gün incecik, bir gün kilolu. O da benim gibi kolay şişmanlayanlardan ama alkolle mücadelesi, bazı genetik faktörler orada, ailede de böyle bir şeyinin olması. Onun o güzelliğini ve güzelim yeteneğini yine de tam gölgeledi diyemeyeceğim ama çok da hak ettiği yerde değil diyeceğim. Çok acı çekti. Çok 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 daha iyi şeylere layık. Çok daha zengin. Onun kadar sesi güzel olmayan, onun kadar beste yapamayan bir sürü kişi şarkıcıyım diye ortalıkta dolanıyor. Deli gibi para kazanıyor ve sahne alıyor. Deniz'in çok başka yerlerde olması gerekirdi. Eğer kendini sabote etmeseydi. Hem aşk anlamında hem ilişki anlamında layığını seçseydi. Deniz Tekin'den bahsediyorum efendim. Dün düştü, kalçasını kırdı, bacağını kırdı, platin takıldı. Ameliyata alındı ama bugün iyi. Verelim. Diyorum arkadaşlar, iyi yayınlar. Alo Evet, Deniz Deniz. Hanım, büyük geçmiş olsun. Kusura bakmayın sizi şu halde Bir sesi alalım aradık mı ama hoparlöre? sesinizi bir duyurabilir miyiz? Kısa da bir süre olsa hoparlöre verebilir miyim? Çok kısa lütfen. Aynen anlattığım gibi oldu. Gönderdim ya. Sesinizi Aynen hoparlöre öyle. verdim bu arada. Çok kısa Deniz Hanım. Deniz Hanım Kusura geçmiş bakmayın. olsun çok. Çok geçmiş Duyuyorum. olsun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok güzel 2 konser yaptık. 7'sinde Dikili Çandarlı Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı açılışı konserini yaptık. Oradan Antalya. Muhteşem, olağanüstü geçti. Yorulduk biraz ama olsun, muhteşemdi. Eve geldim. Böyle bir kaza oldu. Büyük Ben geçmiş nazara çok olsun. inanıyorum. Nazar diyebiliriz Deniz Hanım. Gerçekten nazara çok inanan bir yapıya sahibim. Göz diye nazar. Evet, nazar deyip hafifletmeyelim bence bu durumu. Yani alkol gerçekten insanı evde bile düşürür. Hani günahını da almak istemiyorum ama Deniz'in vazgeçemediği tek şey belki de o, hani halen güzelliğini koruyor. Kilo alsa da verse de. Halen sesi güzel. Yeteneği zaten hani geçecek gibi değil. Tabii yetenek geçici bir şey değil. Ama işte dediğim gibi çok daha hak etmeyenler çok daha iyi yerlerde. Ve bir arada bir dönem bir günah keçiliği yaptığı doğru maalesef. Yengeç burcu duygusallığına da verelim bunu ve şifa olsun. İnsan ömrü boyunca evrilecek arkadaşlar. Ömrü boyunca değişecek. Brad Pitt bugün açıklamış. Biliyorsunuz alkol yüzünden evliliği bitmişti Angelina Jolie ile ve çocukları Brad Pitt'in e, Pitt soyadını reddediyorlar. Düşünsene, babasın. Çocukların 2 çocuğu birden reddetti şimdi. Tek tek senin soyadını kullanmak istemiyor. Çok enteresan değil mi? Şimdi Brad Pitt 7 yıl sonra tekrar alkole başladığını duyurdu kamuoyuna. 7 yıl bir kadeh bile içmeden duran Brad Pitt 7 yıl sonra tekrar başlamış. Bir ödül konuşmasında şöyle demişti. Bu ödülü almak zor olmadı çünkü karısıyla iyi geçinemeyen alkolik bir kocayı oynuyordum. Ve herkes kahkahaya boğulmuştu. Orada kendi alkolizmiyle dalga geçmişti. Ama işte şimdi maalesef tekrar başladığını duyurdu. Yaşı da 60 küsür yani.
Evet, kendine layık olmayan diyelim, sosyokültürel olarak aynı yerden gelmeyen bir adam diyelim ama Deniz aşk kadını tabii. Deniz yengeç burcu, öyle bakmaz öyle şeye. Aşk aksın yeter onun için. Şimdi bir başka aşk kadınına geçelim. Yıldız Tilbe, zannediyorum o da yengeç burcu ya. Bakayım bir dakika, çok özür dilerim. Yıldız Tilbe de yengeç burcu diye düşünüyorum bir saniye. Yıldız Tilbe 60. yaşını kutluyor. Kendine özgüven harika. Buradaki konuşma da güzel ama. Benim kafamda burada yani. Hani e, zayıf ol, güzel ol, ne olursan ol, 35'lik gözük, en iyi cerraha git. Git 6 ay Güney Kore'de kampa gir, seni baştan yaratsınlar. Fark etmiyor abi. Yani içindeki fitilin ateşi mühim. Güzel konuşmuş Yıldız. Sizinle aynı zamana denk gelmişim. Allah'a şükürler olsun ya. Aslında gücüme gidiyor, azalıyor ya zamanım. Hani yaşım ilerledikçe. Ondan kafam bozuluyor kutlarken. 60 ama bir taşım Allah'a bir şükür. Vallahi hiç bakmıyorum kendime. Bir aynada bakıyorum. İşte 60 yaşındayım Allah'a bin şükürler olsun. Fakat şöyle bir şey var. İnsan yavaşlıyor arkadaşlar yaşı ilerleyince. Yani şey gibi değil, böyle 30 gibi olmuyor, 40 gibi olmuyor, 50 gibi de olmuyor. Yavaşlıyor şey gibi. Hani telefon var, şarj da var ama dolu değil. Gibi. Vallahi şarj dolu değil yani. Hani ya da nasıl anlatayım? Niye anlatayım ki ya? Yaşayın görün yani. Allah Allah, değil mi? Ya en azından kendisiyle dalga geçmeyi biliyor. Bir de hakikaten fit bir kadın, zayıf bir kadın. Bu arada kendisi de şey, o da yengeç burcu. Yıldız Tilbe'nin de benzer alışkanlıkları var biliyorsunuz, malumunuz. Şimdi Yıldız Tilbe diyor ki işte her şey var da 50 gibi bile değil 60. Şimdi önce böyle guguklu saatle başlarız hayata. Din 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 din, hadi büyüyeyim, hadi büyüyeyim, hadi ergen olayım, hadi reşit olayım, hadi şu olayım. Ondan sonra da gongla bitiririz. Dong dong. Yani neşesi kaçıyor insanın yaş aldıkça. Ama yaş günlerini kutlamak lazım. Çünkü o yaşları göremeyenler var. O yaşlara gelemeyenler var. Yaş almak Allah'ın verdiği bir lütuf. Bunu kutlamak mümkün olduğu kadar da, şimdi longevity diyoruz ya. Yani güzel yaş almak. Yaşlanmak değil, yaş almak. Yani yaşının ileri devrelerinde iyi kalmak olabildiğince. Total sağlık bütünlüğünün %100 olmasa bile işte yukarılarda seyretmesi. Gençken yapabildiğin şeylerin büyük bir kısmını en azından yapıyor olabilmek. Evet. Yengeç burçları böyledir, biraz romantiktir, biraz aşk sever falan böyle. Bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Deniz'e de geçmiş olsun diyelim tekrar. Deniz Tekiye ne olmuş diyenlere. Evinde düşüp ameliyata alındı. Kalça leğen kemiği kırıldı, bacağı kırıldı. Ama sabah sesi güzel geliyordu. Bu da çok ümit verici. Çünkü yani ameliyata girerken benim en korktuğum şey narkoz yani. Narkoz bile büyük risk. Çok sevdiğim bir oyuncu var benim. Kral Kaybedersen'in başrol oyuncusu efendim. Kendisi bir detoks yapmış. Ne detoksu yapmış biliyor musunuz? O da, kadıncağızı da kilolarından yargıladılar. Her şeyinden yargıladılar. Dur, Aslan söyleyeceğim ne olduğunu. Dedim ya, telefonum gitti yayına dakikalar kala ve evet, Aslan Gürbüz. Ee, Aman tombul başrol mü olur dediler. Abicim, her zengin adamın karısı 34 beden mi? Şimdi gerçi Hande'yi göreceğiz. Teoman Demir'in eşi Acarlar'la evliydi bir ara. Maalesef Nihal Can'dan yolunda. Onun görüntülerini vermek zorunda hissediyorum kendimi. Cevap vermiş çünkü. Ama bakın, bir sosyal medya detoksu nasıl yapılır? Artık insanlar biliyorsunuz buradaki beach'te takipçi sayısıyla göre alınıyor Alaçatı'da. Ama bir yandan da ben işe birini alacak olsam da, sevgili yapacak olsam da sosyal medyasına bakarım. Kaç kişiyi takip ediyor? Nasıl kadınları takip ediyor? Kim onu takip ediyor? Hobilerin, işte ne bileyim, varoluş nedenin, neyi peşlediğinle ilgili çok fazla tüyo veren bir şey sosyal medya. Şimdi verelim bakalım Aslan Gürbüz ne diyor? Merhabalar. Bir şeyden bahsedeceğim. Bence birçoğumuzda bu var. Yıllardır bu
sosyal medya hesabı var. Yani kaç sene var? 15, 20. Yıllar evvel birbirlerimizi böyle takip etmişiz bir şey. Ya önüme bir şeyler düşüyor, diyorum ki bu kimdi ya, ben niye takip ediyordum bunu? 15 sene hiç görüşmemişim. Ben hayatımda bir sürü şey atlatmışım. O atlatmış, haberimiz yok. Bayramda, seyranda aralarda konuşmamışız. Ya da o dönem paylaşımlar hoşuma gidiyormuş. Takip etmişim ama şu anda çok sıkılıyorum. Şu şey hissiyat vermiyor mu? Evimizde çok fazla eşyamız var ve çoğunu kullanmıyoruz. Ve böyle bir o ev, o oda, o dolap neyse orası böyle bir ay boğuyor ya. Beni boğuyor. Sanırım ben artık keyif almadığım, bana bir fayda sağlamayan, bir şey öğrenmediğim ve uzun yıllardır görüşmediğim herkesi takipten çıkartacağım. Çünkü Çok güzel, çok da zayıflamış. Şimdi sen insanları takipten çıkartacaksın aslancığım ama senin durumun çok farklı. Seni tanıdığın tanımadığın herkes takip edip saçma sapan yorum yapıp yazabiliyor yani. Maalesef tanınmış kişi olmanın bedeli de hiçbir yere sürülecek aklı olmayan insanların gelip sana tecrübe, akıl, fikir, zeka, ya konuyla alakası insanların gelip sana bir yanı know-how vermesi. Şimdi ben gidip bir beyin cerrahına, ben gidip bir mühendise, ben gidip bir algoritmasını bilmediğim herhangi bir iş konusunda birine akıl veriyor muyum güzel kardeşim? Şu inşaatın açısını da böyle yap, bak buradan 8 daire daha çıkar diyor muyum bir müteahhite yani? Demiyorum, susup oturuyorum, kendi işim ve ilgileriyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Kendi işim ve bir ilgilileriyle bir şey yapıyorum. Yani o yüzden bir oyuncuya, bir sunucuya, bir yapımcıya, birine de bir şey öğretirken bu işin de bir tekniği var. Bunu böyle yapsan, sen biliyor musun buradaki algoritmayı? Şunu şöyle yapsan, biliyor musun reklam diye bize strike çektiklerini? Şunu şöyle sunsan, biliyor musun onun yasak olduğunu? Yani kimin ne davalarla uğraştığını. Öyle kolay işler değil bu işler. Zor işler ve bedeli olan işler. Herkesin bir şeyi var. E, Yani mesleği var. O yüzden ben hep karşıyımdır. Ne bileyim şarkıcı gider niye sunucu olur? Ha, yeteneği vardır, eğitimini almıştır eyvallah. Ama sunuculuk sadece burada herhangi bir şey sunabilmek, işte konuşma merkezinin çok gelişmiş olması falan değil. Bir de ortamı idare edebilmektir. Bir televizyon programında bir tartışma programı açıyorum. Millet birbirine giriyor. Kakafoni, sesler karışıyor. Ortada sunucu konu mankeni gibi duruyor. Abi sen orada o işin master of seremonisisin. İdare edeceksin orada sen. Moderatörsün sen. İyi değil yani. İyi değil bu. Şimdi siz ne yapardınız diye soruyor size. Bir yandan detoks yaptığını söylüyor. Detoks böyle yapılmaz hastane ayrıca. Çıkar ulan buradan tık tık tık. Sen şimdi bunu yaydın bana haber oldun. Senin takipçilerine haber oldun. Sana yorum yazacaklar. Çok iyi ettin, çok kötü ettin. Keşke etmeyeydin. Beni niye çıkardın falan. İşi büyüttün. Sen kafanın ütülenmemesini istiyorsan sessiz kalacaksın zaten. Böyle 5 kere de ütülettiriyorsun kafanı. Keşke bunu yaymasaydın. Çıkar kimi kime ne. Şimdi ünlülerde de öyle bir rahatsızlık oluyor, tamam mı? Ay çok basılıyorum ben her yerde. Sevgililerim mevgililerim. Abi ben hep söylüyorum. Ak Merkez'in Ulus kapısı. İstinye Park'ın Masa Restoran kapısı. İşte Zorlu'nun Beymen kapısı. Buralarda basılırsın. Zaten buralardan özellikle giriyorsunuz basılmak için. Burada gidip Momo Beach, burada gidip bilmem ne basılırsın kardeşim. Orada zaten müşteri çeker yollar seni. Yani sizin derdiniz düzeyli bir ilişki yaşamak, ne bileyim kendine ait özelliğinin olması filansa oralarda olmazsın zaten ya. Kimler ne ilişkiler yaşıyor, neler yapıyor haberiniz olmuyor. Şimdi efendim Emre Kınay'dan bir serzeniş geldi. Emre Kınay'ı diyor ki beni sildiler. Piyasadan dışlandık. 3 yıldır telefonum çalmıyor. Kimse bana iş teklif etmiyor diyor. Emre Kınay'ı hatırlayacaksınız Emine Ünlü evliydi. Geçen sene hayvanlar konusunda çok çok itici yani açıklamaları olmuştu. Böyle Bodrum'da bir hayvanları beğenmedi. Hayvanlar klimada yatıyor bir dükkanın önüne geldiler diye tantanalar etti bir şeyler yaptı falan. Orada bir sevimsizlik gelmişti bana ama ünlü oyuncu Emre Kınay dizi sektöründen dışlandığını belirten bir mesaj paylaştı. Bunun nedenini kendisinin kamuoyu önündeki yaklaşımlarına bağlayan Kınay dikkat çeken ifadeler kullanmış.
3-4 senedir hiç senaryo okumuyorum çünkü bana hiç gelmiyor. Telefonum çalmıyor. Belki de boyumdan büyük laflar edip birilerini rahatsız etmişimdir. Kendi yetiştirdiğim çocuklar bile dışarıda bununla görünmeyeyim diye bana selam vermekten imtina ediyor. Mahallenin hoşuna gitmeyen bir şeyler söylediğin an infaz ediliyorsun. Mahalle dediği kendi çevresi, yapımcıları, işte bu dizi sektörü. Mahallenin hoşuna gitmeyen bir şeyler söylediğinden dolayı mı, yoksa Emre Kınay zaten başından beri arkadaşlar fiziğinin, yeteneğinin üzerinde mi ilgi gördü? Ben Emre Kınay'ı görünce hoş bir adam görmüyorum. Yetenekli bir adam görmüyorum. Sempatik bir adam görmüyorum mesela. Olağanüstü sesi olan bir tiyatrocu özelliği de görmüyorum. Bence Emre Kınay dışlandık değil, şu ana kadar çok kazandığı şöhretine şükretmeli. Yani ben beğenmiyorum mesela hiçbir şekilde böyle bir aklıma gelen Lapada diye bir filmi, dizisi bir şey falan yok. Yani benim yemeğim. O yüzden bence öyle dışlandık demek yerine bugüne kadar iyi ekmek yedim dese daha doğru olabilirdi. Benim yemeğim diye bir arkadaş burada Türkçe öğrenmeye çalışıyor herhalde. Evladım git çocuk şeylerinde Türkçe öğren, böyle yorumlar yazma. Ha, bak ben de diyor gazete. Yani evet, yani Emre boşuna yani. Sen demiyorsun ki bu kadar az yetenek ve fizikle iyi bir yere gelip para kazandım. Bu kadarmış. Bazen de bu kadardır yani. Sadece bu kadardır. Bu yolun sonu budur. Şimdi yok canım, sesi de vasat, ne sesler var Allah aşkına. Rutkay Aziz gibi bir sesler var ya. Haluk Bilginer gibi sesler var. Her bas bariton iyi ses demek değil yani. Ya, her şahane bir diksiyon, kendini dinlettiren bir entonasyonla bezenmeli güzel ses. Ses kendisi güzel olması da yeterli değil. Vurguları güzel olmalı. Şimdi gelelim Teoman Demir'in kızı. Çok uzun bir sürede Acar ailesi. Erdinç Acar'ın eşi. Benim de tanıdığım, evine de zamanında misafir olduğum Hande'ye. Hande'ye dün eleştiriler çoktu. Kilosuyla ilgili. Arkadaşlar iğne kullandı kullanmadı, konu bu değil. Morbid obezsen iğne de kullanırsın. Şeker hastasıysan iğne de kullanırsın. Doktor yazarsa iğne de kullanırsın. Yani iğne kullandın kötü demek değil ama bu. Doktorla ilgili bir şey. Yani kozmetik bir şey değil ki bu iğne. Yani sen gidip canım botoks istedi çat diye çakıyor musun alnına? Bu hastalıkla ilgili bir şey. Ha, Azeriymiş dostumuş. Tamam canım benim. Hande'den cevap geliyor, şu haline bakın siz karar verin. Hande kendini bu halde de beğeniyor. Hande'nin üzüncü yanı Nihal Candan gibi, Süreyya gibi değil bak. Şu görüntüde sıkıntı şu. Kocaman çocukları var. Anneyim diyor ya, o bir anne. Ya artık neyin peşindesin Hande? 25 yaşında kilo takıntın olur. 35'inde olur. Abicim 50'de neyin peşindesin sen? Evlatların var. Zaten boşanmış bir aile. Annelerine ihtiyaçları olan çocukların var senin. Böyle bir annemi görmelerini istiyorsun. Teknede, ayakta zor duran. Elvan abeyle geçse. Hiç olmazsa kadın maraton koşuyor, adelesi var. Neden bunu kendine yapıyorsun? Sen hayatın amacını gerçekleştirdin. Evlendin, 2 tane yetişkin çocuk yaptın. 25 yaşında kilo takıntısı olan kadını anlarım da 50 yaşında bir olgunlaşma gelmiyor mu? Ben yakında kaynana kayınvalide olacağım. Çoluğumun çocuğumun mürüvvetini göreceğim. Anneanne veya babaanne olacağım demiyor musun kendine? Bir de kendini böyle beğenip Nihal Candan'a doğru gidiyorsun. Artık senin hayatından bir tek sen sorumlu değilsin. Çocukların var düşüneceğin. Bunu böyle düşün. Yani evliyken Erdinç Acar'la da bir gün barışık, bir gün küs, bir gün boşanmalı, bir gün değil, bir gün kıskanmalı, bir gün değil bir ilişki. Yazık. Yazık. Mağazanın kapısındaki İlker Aksum olabilir. Doğru doğru, Emre Kınay değil, Doktor Güneş, haklısın. 42'den fazladır. 42 yaşından fazladır. 42 yaşında değildir Hande. Yani burada diyor ki zayıflama iğnesi olmadım. Olsan ne olacak anasını satayım yani. Sorun araç değil ki, gelinen noktayı konuşuyoruz.
O iğnelerden önce de bu kilodaydım. Marifet değil zaten. Kadınların kilolarıyla niye bu kadar ilgileniliyor anlamış değilim. Katılıyorum ama seni tanıyorum. Sağlıksızsın. Toplum tanıyor. Topluma örneksin. Evlatların var. Bu yüzden ilgileniyoruz. Kadınların birbirlerini desteklemeleri gerekir. Hiç de gerekmez. Şimdi şişman kadın kendi destekçisini, zayıf kadın kendi destekçisini, balık etli kadın kendi destekçisini mi oluşturursun? Öyle bir destekleme grupları yok bizim dünyada, böyle çalışmıyoruz yani. Böyle değil bu iş. Kadınların acımasız eleştiriler yanlış, altı kıskançlık dolu. Burada da hatalısın. Şimdi ben 20 kilo fazla mı olsun şu hale geleceğime? Çünkü maalesef şimdi ruhi sıkıntı da başlamış. Çok güzel olduğunu düşünüyorsun. Bu bir self sabotaj dedikleri, kendi kendini sabote etme. Bu e, öz algı problemin var. Mesela aynaya baktığında ben kilolu olduğumu görüyorum mesela. Algım bu. Ama işte kilolu olmamak için yapmam gerekenleri tercih etmiyorum, edemiyorum mesela. Daha mutsuz oluyorum şu an için. Ama çok de demiyorum kendime. Şimdi senin de artık sağlıksızlık dereceni fark etmiyor olman tehlike veriyor. Yani nasıl bir morbid obez tehlikeli, seninki de artık öyle. Ben arkadaşın olduğum için, tanıdığım olduğum için söylüyorum. Kimse kimseye takmasa süper olur ama kimse kimseyi desteklemek zorunda değil. Ama gözümüzün önünde insanların da ölmesine göz yumamayız. Şimdi sokakta ben Hande kilosunda bir kedi yavrusu bulsam, bakmaz mıyım alıp? Hasta diye düşünürüm değil mi? Çok zayıf diye düşünürüm. Yememiş, aç diye düşünürüm yani. Bir kedi köpek yavrusu görsem bu şekilde yaklaşır ve bakarım. O yüzden de gözümün önündeki insan canlıysa ve insansa, insan yani, ona da aynı şefkati göstermem gerekmiyor mu benim? Yani yavru kedi bu zayıflıkta olunca gidip ben veterinerden damlalıklı mamalar alıyorsam, protein tozları alıyorsam, gözümün önündeki tanıdığım bir insan olunca ve bu kilodayken uyarmak ihtiyacı hissediyorum mesela. Gözlerini aç, güzel değil, çocukların var deme ihtiyacı hissediyorum. Bunun temelinde yatan şey kıskançlık değil. Yani bunun temelinde yatan vicdan artık. Yanlış mı söylüyorum? Siz böyle bir diyen bir başka canlı, kedi, kuş, köpek, tavşan, ne görürseniz görün. Acımaz mısınız aç mı bu diye? Beslemek istemez misiniz içgüdüsel olarak? Yardımcı olmak istemez misiniz? Aynı şeyi hissediyorum şu an yani. Ya bu bir rahatsızlık. Anneciğim çocuklarını düşün. Rica ediyorum senden. Yani eski eşi de eski eşim demesin. Çocuklarımın anası desin. Yardımcı olsun ya. Yardımcı olsun. Çocuklarımın anası desin. Çocukların anneye ihtiyacı var yani. Boşandım diye bitmiyor annelik mezhebi. Hani her zaman o senin çocukların annesi olacak. Ben evlerinize gittim. Mutluydunuz, aşıktınız. Birbirinizi kıskanıyordunuz her şeyden. Ne oldu da bir anda düşman olundu? Ve neden izin veriliyor? Bir dönem 20 yıla yakın hayat arkadaşına. Annesi babası dedik, buradan bağırdık Nihal Candan'a. Alın abicim vasiyetini, vasisi olun. Gidin işte akli dengesi yerinde değil raporu alın. Kendini öyle iyi zanneden birinin akli denge. Bakın günler içinde sonuca ulaşılıyor. Aylar değil. Belli bir zayıflama eşiği geçince zannetmeyin ki 6 yıl daha o zayıflıkta yaşıyor. Yani öyle değil. Evet, yazık diye düşünüyorum. Bakın en sağlıklı algı kişisel algımızla karşımızdakilerin bizi algıladığının en yakınlaştığı durumdur. İki tane sen varsın. Biri kendini zannettiğin sen, hepimiz için geçerli. Ve sadece kilo olarak söylemiyorum. Ruh, huy, psikoloji olarak da söylüyorum. Biri kendini zannettiğin insan, diğeri başkalarının seni nasıl algıladığı. Bunlar ne kadar birbirine yakınlaşırsa o kadar sağlıklısın. Olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol lafı o kadar kolay bir şey değil. Kendini nasıl algıladığında, nasıl göründüğün yaklaşıyorsa sen adamsın. Ruhen de bu böyle. O yüzden arkadaşlar şunu söyleyelim. Dostluk ve arkadaşlık goy goydan ibaret bir şey değil.
Dostluk ve arkadaşlık illa en eskiden ibaret de bir şey değil. 20 yıldır tanıyorum, en yakınım. Yo, çok kazık yedim 20 yıllıklarda. Dostluk ve arkadaşlık en çok paylaşabileceğin şey olan, sana bir cümle, bir kelime öğreten, sana bir ruj markası bile olsa yeni bir şeyden haberdar eden, bir müzik türünü keşfettiren, bir gün bir tiyatroyu tavsiye eden, atıyorum biri, bir filmi öğreten, bir kitabı anlatan biri yani bazen. İyi arkadaşlık bu. Diğerleri hava cıva. Benim keyfim yerindeyken, cebimde param varken herkes bana arkadaş. Ha, ne olacak? Yani onlar arkadaşlık değil, onlar tanıdıklık ve yol arkadaşlığı. O dönem yaparsın. Yaz arkadaşlığı, kış arkadaşlığı. Dönemsel giren çıkan insanlar hayatımıza. Ama size benzeyen insanlarla bir arada olmak istiyorsanız bize gelin. Hep söylüyorum, Ayon sonsuzluk halkasıdır. Ebediyet demek, dostluk demek. Dün yalnızlık çağını konuştuk. Ve aslında neyi konuştuk biliyor musunuz? Teknolojinin bizi ne kadar az yalnızlaştırdığını düşündürürken tam tersi, hem fiziksel hem ruhsal yalnızlaştırmasını, ilişkilerin kaydırmaktan ibaret olmasını konuştuk mesela. Ve tabii derinlerine ve çarelerine de indik. Buradan başvurabilirsiniz. Çok sevinirim. Direkt yukarıdaki telefondan da arayabilirsiniz. Yine çok sevinirim. Ayda 1.000 lira yıllık peşin alıyoruz efendim. Ama 1.000 liraya, yani 2 kahve parasına 30 gün uzmanlarından psikolog, sosyolog, astrolog, aromaterapist, işte ne bileyim kitap kulüpleri, felsefe kulüpleri ve kendi aranızda sohbette müthiş bir rehabilitasyon diyebilirim sizlere. Dünyanın her tarafından da üyemiz var. Yurt dışından başvuranlar lütfen WhatsApp numarasıyla başvursun. Doğru numaradan arayamam. Zaten aldığımız para 1.000 lira. O da eğitime gidiyor. Bir de telefon parası, yazamayacağım. Mutlaka başvurun ve ufuklar açılsın. Yalnız uyumayın yani. Bizim sesimizle uyuyun. Ben hep oradayım. Karşılıklı konuşalım. Değişik bir platform. Bence bundan sonra yayınlar buna evrilecek artık. Ama yayınlarda hep sansür olduğu için kapalı gruplarda duygularını açmak daha kolay diye düşünüyorum. Mutluluk kampında da öyle. 24'ü 27'si. Ağustos ayında Alaçatı'da yine var. Yine bekliyorum. Sonuncusu bu. 5 odam kaldı efendim. Mutlaka beklerim. Tek veya 2 kişi kalabiliyorsunuz. Yalnızım, nasıl tatil yapacağım, nereye gideceğim diyen çıksın gelsin. Pazartesi 24'ü Perşembe çıkış bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Saygı ve sevgimle kalın. Tekrar sağlıkla buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.